Arkadaşlar merhaba. Özel bir güreş analiz videosuyla beraberiz. Bugün 1994 yılı Dünya Güreş Şampiyonası Greco-Romen stil 130 kilo finalini izliyoruz arkadaşlar. Kırmızı mayolu izlediğiniz güreşçi Küba'dan Hector Milyan, rakibi ise mavi mayosuyla ünlü Rus güreşçisi Alexander Karelin. Finlandiya'nın Tampere kentinde 8-11 Eylül 1994 tarihinde yapılan bir organizasyon arkadaşlar. O dönemi itibariyle 5 dakikalık tek devre halinde yapılıyor güreş mücadelesi. Bakın karşılaşmaya Karelin oldukça hızlı başladı. Sürekli olarak rakibinin göğüs çaprazına ve beline girmeye çalışıyor. Bir boşluk yakalayarak oyun yapmak istiyor arkadaşlar. Aktif olan isim şu an itibariyle Alexander Karelin. Karelin 19 Eylül 1967 doğumlu. Kariyerinde 3 olimpiyat, 9 dünya ve 12 Avrupa şampiyonluğu var arkadaşlar. İlk dakikayı geride bıraktık. Biraz sonra pasif kararı gelecek ve bakın işte mücadelenin hakemi pasifiteyi Kübalı güreşçiye veriyor. Karşılaşma parter pozisyonunda başlayacak. Avantajlı pozisyonda olan isim mavi mavi izlediğiniz Alexander Karelin. Bakın oyun arayışı. Çırpma deniyor Karelin. Buradan çırpıyor arkadaşlar. Çırparak 2 puan aldı. Skoru 2-0'a getirdi. Burada parter pozisyonu devam ettiği esnada her ne kadar Kübalı antrenörleri görüyorsunuz kaldır yeter deseler de Kübalı güreşçi sürekli olarak dikkat ederseniz Karelin'e ayak takıyor. Greco-Romen stilde ayaklarınızı kullanmak yasak olduğu için bakın o da Kübalı güreşçiye gösteriyor ayak taktığını. İhtar puan veriyor ve skor 4-0 ulaşıyor arkadaşlar. Skorboard'a puanlar biraz geç yansıyor ama mücadele 4-0 şu an ve parter pozisyonunda güreş tekrar devam ediyor. Avantajlı pozisyonu sürdürmesi sağlanıyor Karelin için. Bu şampiyonada 10 sikletin 6'sında Ruslar madalya kazandı. 5 altın ve 1 gümüş madalyaları var. Bunu belirtelim. Bakın Karelin'in yine çırpma çabası. Çırptığı an tekrar puan alacak arkadaşlar. İşte çırpma puanı. 2 puan da buradan alıyor. Skor şu an 6-0 oldu. Puanlar geç yansıyor. Bunu tekrar hatırlatalım. Skor şu an 6-0. Karelin bu sefer de bir bel kündesi deneme çabasında. Açıyor rakibini. Köprü pozisyonuna getiriyor. Bakın buradan köprüye getirdiği an 2 puan daha alıyor arkadaşlar köprüden. Skor 8-0 oluyor. Gerçekten çok avantajlı bir duruma geçiyor Karelin. Karelin'den o dönemi itibariyle bırakın maç kazanmayı, gerçekten puan almak bile çok büyük bir mesele. Süre ilerledikçe Hector Milyan da ki 1,5 dakika kaldı şu an itibariyle. Yorgunluk belirtileri iyice artmaya başlıyor. Her ne kadar Karelin'in yapmış olduğu darbeler hafif görünse bile çok yıpratıyor rakip güreşçiyi. Bakın şimdi pasifiteden dolayı Karelin altta parter pozisyonunda. Karelin'in parterde olduğunu görmek bile çok büyük bir olay arkadaşlar. Kariyeri boyunca çok fazla parter pozisyonunda olmayan bir isim Karelin. Kübalı güreşçinin işi çok zor. Bakın Karelin'i görüyorsunuz. Çok soğukkanlı, çok sakin. Kübalı güreşçi onu sökmeye çalışıyor ama Karelin tam anlamıyla gülümsüyor. Gerçekten Kübalı güreşçinin yapacağı bir şey yok burada. Zaten kendisinin bir de sakatlığı var. Bu parter pozisyonunda bakın mola istiyor ve tedavi arası veriliyor arkadaşlar Kübalı güreşçi için.
Kübalı güreşçinin tedavisinin tamamlanmasından sonra mücadele tekrar başladı ama daha 2-3 saniye geçmeden Kübalı güreşçinin sakatlığı tekrar nüksediyor. Gerçekten çok acı çekiyor. Yüzüne yansımış durumda. Şimdi tekrar tedavi arası verilecek mi derken mücadeleye devam edebileceğini belirtti. Bakın Kübalı antrenörlerin yandan durdurun güreşi derken işte o sırada Kübalı Hector Millan kendisini acıyla yere bırakıyor. Gerçekten böylesine büyük bir şampiyon karşısında iyi bile dayandı diyebiliriz Hector Millan için bu sakatlığına rağmen. 1994 yılı Dünya Güreş Şampiyonası Greco-Romen stil 130 kilo finalinde Kübalı güreşçi tekrar güreşe başladı. Aslında antrenörler güreşi durdurun, güreş yapılmasın diye uyarıda bulunmuştu ama Hector Millan tekrar mücadeleye girişti. Ama artık son noktaya geldi. Gerçekten dayanılacak bir durumda değil acısı. Ve mücadele de burada bitiyor arkadaşlar. Altın madalya Alexander Karel'in.